Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Kitap aşıklarının ve Tolkien fanlarının bekleyişi sona erdi. Çünkü Christopher Tolkien tarafından yayımlanmaya hazırlanan son kitap Gondolin'in Düşüşü artık kitapçılarda. Itaki Yayınları tarafından piyasaya sürülen romanımız Tolkien'in yazdığım ilk öykü diye adlandırdığı ve İngiliz ordusundayken ilk kez kağıda dökmeye başladığı bir roman. Aynı zamanda Tolkien dünyasının üç büyük hikayesinden bir tanesi Gondolin'in Düşüşü ve Húrin'in çocuklarından sonra tamamlamaya en yaklaştığı ikinci hikaye olarak kayıtlara geçiyor. Kısaca özetlemek gerekirse Turgon yönetimindeki elflerle Morgoth güçlerinin savaşını ve bu savaşın sonunda Gondolin şehrinin nasıl düştüğünü, nasıl yağmalandığını anlatan bir hikaye. Ayrıca bu savaşın iki tane bilmenizi gerektiğini düşündüğüm detayı var. Biri bu savaşta Orcrist ve Glamdring, o ünlü iki kılıcımızın nam saldığı savaş. Bu ayrıyeten bu savaşa giren Gondolinli Legolas adında bir elf var. Ancak bizim bildiğimiz Legolas'la herhangi bir alakası yok. Kayıp Öyküler 2 kitabında 1917 yılında Tolkien'in ilk kaleme aldığı halini gördüğümüz hikayemiz daha sonra Christopher Tolkien'in notlardan revize ettiği haliyle Silmarillion'da bir kez daha ama biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bitirilmemiş öykülerde ise bir kısmını görüyoruz hikayemizin ama oradaki ismi Tuor ve Gondolin'in Düşüşü olarak geçiyor ki bu Tolkien'in ilk çağ hikayelerinde yaptığı o birçok deneme ve değişikliğin sonucunda bu şekilde başlıklandırılıyor. Ancak Christopher Tolkien notları toplayıp hikayeyi revize ederken son kararını Gondolin'in Düşüşü olarak karar veriyor ve romanımız karşımıza bu adla çıkıyor. Silmarillion'dan tecrübe olanlar bilir, Tolkien'in ilk çağ hikayelerinde karakterler ve o karakter isimleri çok kalabalıktır ve bazen kafa karışıklığına yol açabilir. O yüzden ben bu hikayede geçen, yine birçok karakter var tabii ki ama 4 tane ismi ön plana almak istedim ve onları birer satırla da tanıtmak istiyorum. İlk karakterimiz tabii Turgon, Noldor'un ve aynı zamanda Gondolin'in kralı. Idril, Turgon'un kızı, tek çocuğu ve Celebrindal olarak biliniyor. Tuor, kendisi insan ırkının ünlü karakterlerinden, kahramanlarından biri. Sindarinlerin Edain veya Adan diye çağırdığı o Númenorların atası olan ilk çağda Orta Dünya'daki insanlara verdikleri isim bu ırktan geliyor Tuor. Maeglin, kendisi bir yetim, aynı zamanda Turgon'un yeğeni, Idril'in de kuzeni. Turgon tarafından büyütülüyor, yetiştiriliyor ve daha sonrasında Gondolin'in çöküşüne sebep oluyor. Aslında hikayemiz Húrin'in Mücevherler Savaşı'nın 5. muharebesinde Gothmog'a esir düşmesiyle başlıyor. Húrin, bildiğimiz gibi Húrin'in çocukları veya Silmarillion'da karşılaştığımız bir karakter. Gothmog'da ilk çağda Angband güçlerinin komutanı, bir Balrog. Savaş sırasında Noldor kuvvetlerini mağlup eden Morgoth veya diğer adıyla Melkor bir sonraki hedef olarak Gondolin şehrine odaklanıyor. Ancak şehir kuvvetli bir büyüyle korunduğu için yerini bulamıyor. Yaptığı araştırmalar ve Húrin'e uyguladığı o işkencelere rağmen herhangi bir bilgi edinemeyince uzun süredir esiri olan Húrin'i serbest bırakmaya karar veriyor ki şehre geri dönerse yeri hakkında bir fikri olsun. Húrin, Melkor'un beklentilerini karşılıyor ve Gondolin'e geri dönmeye çalışıyor. Böylece şehirle ilgili, şehrin yeriyle ilgili en azından kabaca bir fikre sahip oluyor ve o bölgedeki güçlerini ve casusların sayısını arttırıyor. Şehrin yerini anlatmamız gerekirse Orta Dünya'nın kuzeybatısında, Kuzey Beleriand sınırlarında saklanmış olan Tumladen Vadisi'ne kurulmuş bir şehir. Batı sınırlarından Sirion Nehri geçiyor ve şehre giren, o çevresi dağlarla kaplı, gizli şehre giren yolları kartallar koruyor. Çünkü kartalların
yerleştikleri şehir de güney sınırlarında bulunuyor. Şehrin sonunu getiren olayların başlangıcı Maegli'nin, Turgon'un yeğeninin şehir dışında ondan izinsiz şekilde bulunduğu bir anda Melkor'un ona ele geçirmesiyle başlıyor. Melkor bir şekilde belli sözler vererek Maegli'ni kendi tarafına çekiyor ki bu sözler nedir? Maegli'nin uzun zamandır yeğeni olan Idril'e aşık ve onunla beraber olmanın hayallerini kuruyor. Ancak aralarındaki akrabalık bağından dolayı elfler bu konuya çok sıcak bakmıyorlar zaten ve o yüzden de hiçbir zaman gerçekleşmiyor bu beklenti. Ve bu sırada da şehre gelen Tuor, Edain'lerin o büyük kahramanı ki Turgon da ona çok büyük bir hayranlık besliyor. Sonuçta Idril'le evleniyor ve bu Maegli'nin tamamen kendi ırkına düşman olmasıyla sonuçlanıyor. Burada Melkor'un verdiği sözler, Gondolin'i Maegli'nin yönetmesi, Idril'in onun olacağı gibi belli başlı konulardan oluşuyor ve bu şekilde Maegli'nin Melkor'a şehrin gizli girişlerini, zaaflarını söylüyor. Ve bir festival gününde Melkor ve kuvvetleri şehre saldırıyorlar. Yüksek ve pürüzsüz duvarları ve içerideki elf kuvvetleri sayesinde şehir kuvvetli bir mukavemet gösteriyor Melkor'un güçlerine ama Melkor'un ordusu orklar ve trollerin dışında ejderhalar, balroglardan oluşuyor ve ejderhaların babası olan Galaurung bu savaşta yer alıyor ve bir süre sonra Melkor'un kuvvetleri o surları aşıyorlar ve şehir düşüyor. Melkor'un kuvvetlerinin duvarları aşması ve şehre girmesiyle beraber son derece yoğun bir çatışma başlıyor. Bu çatışma sırasında Turgon şehri savunurken ölüyor. Yine bir önemli isim Etçelion, ilk çağda Orta Dünya'nın büyük elf lordlarından biri. Godmulk'la Angband kuvvetlerinin komutanı olan Balrog ile kapışıyor. Bu mücadelede ikisi de hayatlarını kaybediyorlar. Daha sonrasında şehrin düşeceği artık iyice belli olduktan sonra Tuor ve Idril çocuklarını yanlarına alıyorlar. Şehirden sağ kalan birkaç kişi de yanlarına toplayıp gizli bir yoldan şehri terk etmeye çalışırlarken karşılarına Maeglin çıkıyor. Burada Tuor'la Maeglin arasında bir mücadele oluyor ve Tuor Maeglin'i öldürüyor. Artık şehri çevreleyen o dağların eteklerine geldiklerinde son bir engel olarak bir de Balrog yollarını kesiyor. O Balrog'la da gene ilk çağın büyük elf lordlarından biri olan Glorfindel teke tek kapışıyorlar. Ancak bu mücadelenin sonu ikisi için de iyi bitmiyor ve ikisi de ölüyorlar. Sonuç olarak Morgoth veya diğer adıyla Melkor Gondolin şehrini ele geçiriyor ve yağmalıyor. Bu şekilde sürgündeki büyük elf krallıklarının sonuncusunu da yerle bir etmiş oluyor. Evet, bu videomuzda Orta Dünya'nın belki de Tolkien'in belki de en eğlenceli, bence en sürükleyici, en detaylı, en güzel hikayelerinden birini inceledik. Gondolin'in düşüşü gerçekten baktığımız vakit hikayeler arasında sizi alıp götürebilecek, Tolkien fanı da olabilirsiniz, olmayabilirsiniz ama kitap sever olarak sizi mutlaka doyuracak bir ürün. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle yeni çıkmışken. Ben aldım. Okumaya bu gece itibariyle başlayacağım. Harika bir roman. Tavsiye ediyorum. Öncelikle kitabımızı Türkçe'ye çeviren Kemal Baran Özbey'e ve bu kitabın bize ulaşmasını sağlayan İthaki Yayınları'na buradan çok teşekkür ediyorum. Romanımız Alan Lee Usta'nın illüstrasyonlarıyla oldukça zenginleştirilmiş ve görsel olarak desteklenmiş durumda. Ufak bir alıntı yapmak istiyorum kitaptan. Batı diyarının kuzey kesimlerinde devirlerin öncesindeki devirlerde yaşananların öyküsü burada son buluyor. Evet dostlar, bir de isteğim var. Kendinizi Tolkien dünyasında en yakın gördüğünüz karakteri videonun yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.